Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı yeni doğan bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım yeni doğan bebek patiğinin 3 boyutlu bir görünümü var ve patiğin yanlardan, önden ve alt noktadan görünümü bu şekilde. Şöyle bebek ayağına giydiği zaman bebek patiğinin anlatımını yaparken sarı renk videoda parlayacağı için bej renk ile modelin anlatımını yapacağız ve daha sonra dikme işlemini yine sarı renk ile devam edeceğiz arkadaşlar. Kullanacağım ipin markası Himalaya anti peeling özelliğe sahip bebe yünüdür. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Patiğin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 35 zincir yaparak başlayalım. ...35 adet zinciri yaptım. Ve yapmış olduğumuz zincirin uzunluğu... ...şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 15 santimetre. Deseni kurduğumuz zaman 1,5-2 santim bu zincir kısalacaktır. 35 zinciri yaptım ve 3. zincirden başlayarak yan yana 16 ikili trabzan yapalım. Burayı saymıyoruz. Birincisini yaptık. 16 ikili trabzanı yaptım. Şimdi yan yana 16 sık iğne yapalım. On altı sık iğneyi de yaptık ve birinci sırayı tamamladık. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak yan yana 16 sık iğne yapalım. 16 sık iğneyi yaptım. Şimdi sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Fakat hemen sonra gelen trabzanın arkasından ve bir sonraki trabzanın önünden bu şekilde tığ geçirerek sık iğneleri yapacağız. Toplam 16 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. Özellikle sıranın sonuna dikkat edelim arkadaşlar. 14, 15. Bakın burada son bir boşluk var. O boşluğun içerisinden ve zincirin tepesinden de 16. sık iğneyi yapacağız. İlk sıra birazcık zorlayabilir. Daha sonraki sıralarda desen oturduğu için herhangi bir zorlama olmayacaktır. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Şimdi birinci sıradaki işlemlerin aynısını yapacağız. Fakat bakın burada görünen öndeki ilmekler değil, arkadaki ilmeklerden alarak yan yana 16 trabzan yapacağız. Bu şekilde desenler oluşmaya başladı ve şu anda başlangıç zincirini saymıyorum. 3 tane yarım trabzan yaptık. Pardon, ikili trabzan. On dördüncü yarım trabzanı yaptım. 15. yarım trabzan, pardon ikili trabzan arkadaşlar, ve 16. ikili trabzan. Şimdi takip eden trabzanların, bakın bu yapmış olduğumuz en sonki ikili trabzan, buradaki görmüş olduğumuz ikili trabzan, sonraki sık iğnenin arkasından başlayarak yan yana arkadan 16 sık iğne yapalım. 14. sık iğneyi yaptım. 15 ve 16.'yı da yine arkadan ilmek alarak sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Yani yan yana 16 sık iğne yapalım. 16 tane sık iğneyi yaptıktan sonra hemen sonra gelen trabzanın arkadan ve sonraki trabzanın önünden yan yana 16 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın burada hemen trabzanın tepesinden mutlaka sık iğneyi yaptık. Son sık iğneyi yaparken yine aynı boşluk ve zincirin tepesinden ilmek alarak sırayı tamamlıyoruz. 16'ya deseni bu şekilde yükseltmiş olduk.
2 adet zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk ilmekten başlıyoruz yapmaya ve tepede görünen ilmekler değil, arkadaki ilmeklerden yan yana 16 sık iğne, 16 sık iğneden sonra yine arkadan 16 tane sık iğneyi yaparak devam edeceğiz. Bu videoda yarım trabzanlar, sık iğneler hep birbirine karıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buralar hep ikili trabzan. Boğaz kısmına gelecek olan yer ise sadece sık iğneden oluşmakta. Bu şekilde deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kamera arkasında sarı renk ile 2 adet patiği ördüm. Hem sağ ayak hem sol ayak için. Ve ilk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinden sonra toplam 35 sıra yaptım. Sizin kullanmış olduğunuz tığ numarasına, iplerin kalınlığına ve inceliğine göre buradaki sıra sayısı değişebilir. Önemli olan santimetre ölçüsüne uygun bir şekilde deseni yükseltmeniz. Ve şu anda yapmış olduğum patiğin boğaz bölümü 14 santimetre. Patiğin yüksekliği ise 13 santimetre. Ve sıranın sonuna geldiğim zaman trabzan sırasının sonunda ipi koparmamız gerekiyor. En sonki sık iğneyi yaptım. Ve bir adet zincir çektikten sonra patiği dikecek kadar ipi keselim. Ve burası patiğin dış yüzü olduğu için şu şekilde katlayalım ki çevirdiğimiz zaman burası dış yüze gelsin. Ve bu noktadan başlayacağız. Aşağıya doğru dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi karşılıklı ilmekler birbirine bakacak şekilde alt noktaya gelene kadar dikme işlemine başlayalım. Uç noktaya kadar diktikten sonra topuk bölümünde ve parmak uçları bölümünde 1 santimetrelik bir alanda zikzaklar oluşturacağız. Ve dikme işlemlerini tamamladıktan sonra patiğin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Topuk bölümü ve parmak uçlarındaki nokta. Bu şekilde çorap olarak da giydirebilirsiniz. Bu bölümü katlayarak patik olarak da bebeğinize giydirebilirsiniz arkadaşlar. Bu
Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.